Evet, salonumun son halinden hepinize selamlar dostlar. Bugün şöyle genel bir akvaryumlara bakacağız. Elimizde ne kaldı, ne gitti, neler yaptım. Bir aydan beri video atmıyorum. Elimizde güncel hangi canlılar var, ne kadar var, bu süreçte neler yaptım A'dan Z'ye şeffaf bir şekilde sizlere anlatacağım. Açıkçası akvaryumları bok götürüyor diyebilirim. Direkt konuya giriyorum abi. Çok fazla lafı eveleyip gevelemeyeceğim. Zaten akvaryumlar da haşat vaziyette. Bunların nedenlerini de sizlere söyleyeceğim. Şimdi geçtiğimiz hafta sizlere bu akvaryumlardan karides ve bitki, mos vesaire göndermiştim. Akvaryumları o yüzden çok fazla ellemedim. Yani zaten karides yakalarken, bitki sökerken falan filan bayağı buralar talan oldu. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Genel bir akvaryumların durumlarına bakalım. Güncel bir envanter kontrolü yapalım. Siz de görün. Daha sonra yapacağımız planlar üstüne de konuşacağız. Hemen şuradan başlayayım. Şimdi bu akvaryumda bir biyofilm oluşmuş. Sorun değil. Şimdi ben bu akvaryuma özellikle dokunmadım. Sebebini de anlatacağım. Blackwater akvaryumumuza ben daha önce söylemiş olduğum gibi Apistogramma Blue Flame çifti alacaktım. Fakat sonra vazgeçtik. Beta çiftimiz vardı. İlk başta erkek öldü. Gittim erkek aldım. Sonra dişi atladı. Dişi öldü falan filan. Bu akvaryumda bir türlü beta tutturamadık. Yani üstü kapalıydı bunun. Ama şu pipo filtrenin olduğu hortumun oradan, şu köşeden ufak bir açıklık vardı. Balıklar oradan atlayıp arkaya gitti. Kurudu, öldü yani. Birincisini aldım. İkincisi arkada hala almadım, duruyor. Bu akvaryumda bomboş duruyordu, tamam mı? Birkaç tane nerita vardı sadece. Geçenlerde pet shop'a gidince Türker abi dedi ki al dedi şuradan bir çift nannakara at dedi, üresinler dedi. Tamam abi dedim. Öyle tesadüfen plansız bir şekilde bir çift, ismini yanlış telaffuz etmiyorsam nannakara anomala, burada cücecikletimiz var. Ve bugün Instagram'da story atmıştım. Müjdemi vereyim. Şimdi bakalım buradan görebilecek miyiz? İlk yumurtalarımızı aldık. Şöyle telefondan bir flash tutacağım ki siz de rahat görün diye. Şöyle yapsam görünecektir. Bakın dişimiz orada. Şu an bir elimde telefon, bir elimde kamera tutuyorum. Titreme olabilir, kusura bakmayın. Şu an ne kadar net gözüküyor emin değilim ama şöyle tutunca biraz daha iyi galiba. Burada ilk yumurtalarımızı gördük. O yüzden bu akvaryumda su değişimi, bakım yapmadım. Bayağı bir rezalet diyebilirim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben buradaki turuncu sakura akvaryumundaki karideslerimin %95'ini gönderdim. Toplasan 20-25 tane falan kalmıştır. Yani tek tük görüyorum. Şu taşın dibinde var mesela. Şuralarda var. Şu arkalarda var. Turuncu sakuraları verdim. Burası böyle bonus kafa gibi mikraydı. Onlardan budadım porsiyon porsiyon. Hem verdim hem hediye ettim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi buralar halı saha gibiydi. Çok güzel çimimiz vardı. Şöyle mini parvula dikmiştik. Burası halı saha gibiydi. Bunları da böyle falçatayla 10 santim şeklinde keserek isteyenlere de buradan gönderdim. Hatta bedava fiyata gitti yani. Nasıl söyleyeyim? Ben atıyorum şöyle küçük bir in vitroyu 250 liraya almıştım galiba. 4 in vitroluk bitkiyi 200 liraya verdim galiba. Yani bedava fiyata verdim diyebilirim. Alanlara hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda şu aşağıdaki, oraya da geleceğiz ama hemen şöyle göstereyim. Ben burada biliyorsunuz albino endlerleri burada boylandırıyorum geçici olarak. Buradakilerin hepsi dişi bu arada. Son batında aldığım balıkların çoğu dişi ağırlıklı çıktı. O yüzden burada ilerleyen dönemlerde 2 dişi bir erkek gibi bir gönderim yapabiliriz. Yavrulardaki erkekleri de buraya ayırdım. 2, 4, 6, 8 tane de erkek var galiba. Black Bar ve Green Cobra. Onun haricinde bu akvaryumda arkadaşlar yeni aldığım moslar var. Fisidens Miroshaki miydi lan? Adını söyleyemiyorum. Daha yeni aldığım için. Miroshaki. Fisidens Miroshaki. Şuradaki moslarımızı aldım yeni. Şunları geçici olarak koydum buraya. Yer bayağı bozdum yani bu akvaryumu. Fazla bitkileri falan attım buraya. Duruyor. Bakın şuradaki kökler mökler bu akvaryumdaydı. Yani ben burada çalışırken fazlaları buraya attım diyebilirim. O yüzden buradaki akvaryuma şu an balıkları çok fazla strese sokmamak için dokunmuyorum. Burası da böyle gidiyor yani. Burada bayağı bir ramşon salyangoz vardı arkadaşlar. Aslında ben bunu bilinçli olarak üretiyordum. Yüzlerce var. Hatta şöyle göstereyim mi? Bak şimdi. Bakın. Full salyangoz dökülüyor şu an ramşon. Bunları aslında ben ilk başta uzun kollu karideslere yem yapmak için üretiyordum. Onları elimden çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü elimde dişi kalmadı. Bir erkek kalmıştı. Onu da pet shop'a götürdüm, verdim Türker abiye. Buraya da katil salyangoz attım. Hani bunlardan biraz beslenir, belki yumurta dizer falan filan diye. Bilerek üretiyorum. Fazla kalan yemler tüketiyor. Cart curt. Burada geçici olarak yavru entlerlerimizi boylandırıyoruz. Bunları da muhtemelen önümüzdeki ay
buradan alacağım. Tabii burada kalırsa. Oraya da geleceğiz. Şimdi bu akvaryumda söyleyecek çok bir şey yok. Dediğim gibi zaten bakın burada bitkilerle çok kesme biçme yapınca zaten bir miktar mikraydı. Zemindeki parulalar falan baya böyle çorba gibi pislendi. Şunları gösterebilirim. Akvaryumumuzun üstündeki tül kuşkonmaz daha iyi adapte oldu diyebilirim. Bakın yapraklarındaki rengi görüyorsunuz. Işığı tam görmeyen yerlerde böyle solma gibi şeyler var ama bakın böyle askılı bir saksıya koydum bunları. Zemininde aktif toprak var. Suyun içinde yani. Oradan besleniyor. Şunda kendime ayırdığım yeni akvaryumda kullanacağım mini Christmas'lar var. Bunları vermedim kimseye. Kendime ayırdım birkaç porsiyon. Kahve çiçeğimiz var. Kahve çiçeğimizde de işte bazı yaprakları yanmış gibi. Çünkü şöyle göstereyim. Çünkü bunun kökleri tam suya girmedi. Şurada birazcık kurumalar var vesaire. Yani ilerleyen zamanlarda bunu zaten ayrı bir saksıya carta curta alacağız. Burada adını bilmediğimiz sarmaşıkvari bitkimiz büyüyor. Rengi gayet güzel bakın. Bunun zeminde zaten bol toprak olduğu için bakın bir problem yok yani. Bu da suyun içinde şöyle uzuyor. Bunu da emers formda yine ilerleyen zamanlarda kullanacağız. Şöyle yapalım. Ben birazcık yem alayım. Şuraya yalandan bir yem atayım. Bakayım çıkartabilecek miyiz onları. Şöyle birazcık. Hadi bakalım. Şöyle bir yem attım. Bir pönçük. Bakalım. Aha erkek geldi. Nanna kara erkeğimiz. Yani aldığımda balıkların formu iyiydi. Büyük boydu yani bu boylardaydı. Sadece renkleri birazcık açıldı. Yani renkleri yerine geldi diyebilirim. Daha renksizlerdi pet shop'ta. Çok şükür bendeki çift böyle çok korkak ya da saklanan bir çift değil. Balıklar değil. Bazen camın önüne geliyorlar. Böyle pıt pıt yapıyorum. Dikkatleri çekiliyor falan. Arada bakıyor bak. Gel lan gel. İlk defa baktığım bir tür bu arada. Ben daha önce cücecikletlerden hiç buna bakma. Hoş ben hiç bir cüceciklet bakmadım. Orası da ayrı da. Dişimiz zaten burada yumurtalarla ilgileniyor. Erkek de oralarda bakalım neler göreceğiz. Yavrular falan bir çıksın. Duruma göre bakacağız. Burada durumlar böyle. Aşağıyı gösterdim. Şu teraryum boş zaten. Bunun içinde isopod tespih böceği yetiştiriyorum bir yandan. İşte içinde springtail'ler falan var. O da böyle duruyor. Onu ilerleyen zamanlarda güzel bir şeyler yapacağız. Buraya setimiz kurulduğunda şöyle azıcık daha geri gelirsem net göstereceğim. Setimizi kurduğumuzda tahminimce şu el hizamın yani akvaryum posterinin üstü civarı gibi yükseklikte bir set olacak muhtemelen. Maksimum 1.70 yüksekliğinde olacak yani yerden. Profilden yaptıracağım setin siparişini verdim ustama. Daha önce burada küçük bir setimiz vardı ya, aynı ustaya yaptırıyorum bu arada. Fiyat olarak bana en uygun o geldi yine. Aşağıdan 25 santim yüksek olacak set. Bunun nedeni şu, ben bu sette dolap vesaire kapaklı bir şey olmayacağı için Ikea'dan aldığım böyle plastik kapları altına sürerek çekmece gibi. Yani elimde kullanacağım yemler, ekipmanlar vesaire altında olacak yani. Altta 25 santim bir yükseklik bıraktım ki hem evi temizlerken rahat bir temizlik yapayım. Hem altına böyle kutuları atıp çekmece gibi kullanmak için. Birinci kat olacak, ikinci kat olacak. Üçüncü katın en üstüne de akvaryumu yaptırdım. Filtresi hazır. Şu an sadece sehpanın gelmesini bekliyorum. Daha sonra bu iki akvaryumu da setin muhtemelen en alt katına atacağım. Birini sağa birini sola atıp ortadaki ölçüye göre özel bir akvaryum daha yaptıracağım. Alt katta 3 akvaryum olacak. Onun bir üstünde kaç akvaryum olur emin değilim yani. 3 mü 2 mi kararsızım. Ona ilerleyen zamanlarda bakacağız. Acele etmiyorum. Şimdilik burası böyle. Bu stickerlar falan hep gidecek. Buralara yeni fikirlerim var bu arada. Burasını 10 numara yapacağız yine. Bu taraftan şimdilik bu kadar. Gelin şimdi şuna bakalım. Şimdi geldik Sarı Ateş Neon karides akvaryumumuza. Karideslerin belki de %70'ini falan çıkarttım elimden. Birinci sebebi yeni yapacağımız setin sermayesini oluşturmaktı. Buradaki karides ve bitkileri ücretli olarak sizlere verdim. Birçoğunuz zaten soruyordu. Yani yeni yapacağımız akvaryum setinin yarısını çıkarttık arkadaşlar. Çok şükür. Teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Alanlardan, almayanlardan. Bunu söylemiş olayım bir. Burada diktiğim bitkilerin hepsini budayıp porsiyon şeklinde hediye ettim. Yani belki de var bir poşet bitki gönderdim. Moslarımızın birçoğunu budadım. Hukuraki mos var. Aslında bu Hukuraki mi? Hukuraşya diyen de var. Hooker diyen de var. Yani bunun tam orijinal adını bilmiyorum. Bilen varsa Türkçe olarak aşağı yazsın. Buradaki moslarımızın çok büyük bir kısmını gördüğünüz gibi burada böyle öbekler falan vardı. Onları verdim. Şu an bunlar benim ürettiğim moslar. Yeni çeşitler sipariş ettim. Bakın şuradaki tellerin hepsinde yeni sardığım moslar var. Şunların hepsi Hukuraki mos. Ben Hukuraki diyorum. Belki de Hukuraşya'dır. Garip bir yazılışı var çünkü. Okan Usta'nın gönderdiği Kamerun moslar var. Şu an bunları böyle çoğaltıp ilerleyen günlerde saracağım.
burayla alakalı harika bir gelişme var. Yani bugün olan bir şey bu. Ya yengeniz bir vize daha verdiği gibi bir şey yani. Bugün beklemediğim bir durum daha yaşandı. Onu da birazdan size zaten anlatacağım yerinde. Bu akvaryumda durumlar böyle. Hala Aqual FZN Pro 700'ümüz cincik gibi çalışıyor. Eğer dikkat ettiyseniz suda birazcık böyle bulantı gibi bir şey var. Bunun nedeni de şu. Ben burada karides yakalarken nereden baksan 200-300 falan karides gönderdik herhalde buradan ya tahminimce. Yetişkinlerden az miktarda vermeye çalıştım. Abi şuna bak yeni yakaladım. Çok güzel bir karides. Neyse. Ya burada bitkiler, moslar, karides yakalarken su bulandı falan bayağı bir oynadık. Muhtemelen birazcık sudaki amonyağı arttırmış olabiliriz yani. Burada bir denge bozuldu suyun. Su değişimi de yapmadım. Video çekmeden önce sadece su tamamladım. Hani buradan birazcık ses geliyor diye. Buraya bakım yapmadığım için suda böyle bir bulanıklık var. Ama o da benim şeyim. Hani çok kurcaladım akvaryumu ondan dolayı. Burada durumlar bu şekilde. Şu an kendi kolonimi tuttuğum yani ne kadar vardır burada? Tahminimce yine burada bir 200 tane falan karides vardır da. Yetişkin olarak bayağı az yani 40-50 kadar damızlık karidesim kaldı. Bunları zaten ilerleyen günlerde tekrardan selekte edip kan ekleme yapacağım. Şimdilik buradaki karides defterini kapattık. Yani sarı ateş de kalmadı elimde öyle düşünün. Ya buradaki turuncu sakuralardan da karides kalmadı. Şu an hani bitki bütün dosyayı kapattım. Diğer akvaryumu da göstereyim. Daha sonra size sürprizi açıklayayım olur mu? Şimdi bu da bizim evimizin girişindeki 30-35 litrelik bir akvaryum. Bu akvaryumda benim albino enderler var. Gördüğünüz üzere. Bunlar damızlıklar. Burada bir de dörtlü Duplicarus kolonim var. Bu Duplicarus kolonisini satacağım. Yani ilan açtım ama ilanan olmadı. Bu arada düşünüyorsanız Bursa'da. Bu Duplicarus'lara vereceğim. 2 dişi 2 erkek damızlık kaldı elimde. Bunları geçici olarak burada tutuyorum. İlerleyen günlerde yani bu balıkları bakmayacağım akvaryumumda. Burası böyle geçici olarak duruyor. En son incelediğim Eurostar HBL 802 burada çalışıyor. Bakın. Buna da ilerleyen zamanlarda küçük böyle güzel bir tasarım yapacağız. Bu akvaryum hani şu anlık balıklar dursun diye var yani. Burada işte damızlıklarım var. Cartçurt. Burası da sırasını bekleyecek. En son ilgileneceğim akvaryumlardan biri de bu olacak. Şimdi gelin sürprizi açıklayayım size. Evet, sürprizim bu. Yani sürprizim bu derken şimdi garip bir atmosfer oldu. Şimdi şöyle bir karar aldık bugün. Yengenizden bir teklif geldi. Dedi ki burası bizim oğlanın odasıydı işte genç odası falan. Buradaki eşyalarını biz ayrı bir güzel bir şey ayarlayıp kaldırdık geçici olarak. Bu sehpayı dedi istersen karides akvaryumunu koymak için kullanabilirsin dedi. İçerideki o sarı ateş neon tankı vardı ya. O akvaryumu ilerleyen günlerde şu set zımbırtıları koşturması yani o koşturma bitince oradaki akvaryumu buraya alacağız. Yani bu odada kalacak. Ayrıca bir tık daha işi ilerletip şu bölmeleri pıt pıt üçlü böyle karides akvaryumu şuraya 4 tane akvaryum. Abi yengeniz vizeyi vermiyor ama bir veriyor. Allah razı olsun garımdan ya. Allah. Buraya ilk önce 90 santimlik akvaryumu koyacağız. Sonra ilerleyen günlerde ben bunların ölçüsünü alacağım. Aşağılara hatta akvaryuma da gerek yok. Bunları da kullanabilirim aslında. Bunlar boş da. Adam gibi şuraya böyle güzel akvaryum kestiririz ölçüsüne göre pıt pıt pıt. Üstten de bir armatür çakarız ya da dikine şöyle 1 2 3 tane. Mavi melek, Vladimir'i, siyah gül falan hani böyle çeşit yapacağız. Burada böyle 1, 2, 3, 4 farklı karides türü olacak. Burayı böyle değerlendireceğiz. Sürprizim buydu. Yani set artı 4 akvaryum daha olacak burada. Daha bitti mi? Bitmedi. Şimdi tekrar salona dönüyoruz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi konuyu toparlamak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel haberlerim var. Zaten birçoğunu anlattım size ama bunun kaşından. Neyse konuyu toparlıyorum şimdi. Buraya yeni setimizi kurunca, sistemi ayarlayınca artık ben böyle yerde oturmak zorunda kalmayacağım. Belki bilmiyorsunuzdur ama ben bu videoları size kamera karşısında olduğum bu videoları yere oturarak çekiyorum. Çünkü ayakta çeksem, tripodu koysam arkada manzara yok. Yani saçma bir şey oluyor. O yüzden ben hep böyle iki büklüm gariban gibi yerde oturuyorum ama inşallah yeni seti kurunca artık arka planımız olacak böyle devasa. Zaten set kurulumunu da aşama aşama 1, 2, 3 diye eskisi gibi bir set kurulum serisi yapacağız. Finalde de artık gerçekten belgesel tadında bir videolar gelecek. Seti kurduk, akvaryumları koyduk. Ondan sonra işte aquascaping olayları, canlıları ekleme, ekosistem falan. Set kurulum serisinden sonra çok profesyonel böyle belgesel tadında birkaç tane video çekeceğim. Belki konuşma bile olmayabilir yani hem globalden de kitlemiz olur gibisinden. Bu arkayı ayarlayınca burası wunderbar. Burada atıyorum tahminimce söylüyorum 1, 3, 6 yani arkada aslında buraya yapacağımız sette 6 veya 7 tane akvaryum olacak. Bir tane sarı ateş neon karides akvaryumumuz vardı. Onu odaya götüreceğiz demiştik ya. 7 hadi 8 de
Altına da küçük 3 tane. 11. Bir de içeride var 12. Altta da var yavru. 13 akvaryum olacak. Peki abi buradan akvaryum odaya taşıdın. Buraya ne koyacaksın? Bir şey koyacak mısın? Koyacağım. Buraya da karşımızda da hatta şöyle bir çevireyim. Bu arada beni aydınlatsın diye ben böyle armatürü kullanıyorum. Arkadan yansıyor zaten şuradan. Oraya da 3 tane bir aksilik olmazsa 35'lik ya da 30'luk küp clear akvaryumlar gelecek. Orada inşallah hardscape yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Artık ben işin birazcık daha teknik, tasarımsal kısımlarına yönelmeyi düşünüyorum. Birazcık da hani belki kendi tarzımı yansıtırım gibi neyse çok saçmalamayayım. Oraya da 3 farklı akvaryum koyup bir hardscape çalışmalarına başlayacağım. Belki oradaki dekorlardan, ürünlerden gönderim de yapabilirim bu falan filan. Orası böyle benim artık tasarım akvaryumlarımı koyduğum bir şey olacak. Sehpa olacak orada. Orada muhtemelen dediğim gibi 35'lik olur muhtemelen. 35'lik 3 tane yan yana akvaryum koyacağız. Farklı stillerde tasarım yapacağım. Hardscape yapacağız. Orada hem ben de birazcık pratik yapıp kendimi geliştirmek istiyorum çünkü. Sonuçta biz amatör insanlarız. Setin en üstünde olacak akvaryum ben aslında birazcık daha böyle nehir akvaryumu tarzı düşünüyordum. Yani nehir akvaryumundan kastım. Debisi yüksek, daha çok böyle gobi, işte pleko, vatos türlerinin olduğu böyle çok yüksek akıntılı bir akvaryum gibi düşünüyordum ama sonrasında artık hani biraz tasarım yapayım kafasına gittim. Shallow tank olacak diyebilirim yani. Nehir tankı demek çok doğru olmayacak artık ama shallow dediğimiz yatay böyle biraz daha alçak olan tank statüsünde bir tasarım yapacağız. Onun bir altında 3 akvaryum koyarsam eğer birini tuzlu su yapabiliriz. Eğer 2 tane koyarsam tuzlu su yapamayız. Bilmiyorum. Ona bakacağız. İkinci katta 3 akvaryum olması bana daha mantıklı geldi ama acele etmeyeceğim çünkü hepsi bir sermaye. Dediğim gibi ben elimdeki karides ve mosları, bitkileri ücretli sahiplendirerek ya da adet buysa verdim. Bunlardan da buraya kuracağımız sistemin kafamda da tahminimce kullanacağımız filtreler, işte akvaryum kaliteleri gibi birçok şey bunları etkiliyor ama benim kafamdaki oluşacak fiyatın yarısının ücretini çıkarttık. Bir yarısı da bir sermaye daha lazım. Önden size spoiler olarak şunları söyleyebilirim bu arada. Hani belki merak edenleriniz vardır. Akvaryumu ben kendim ölçülendirip daha önce buradaki sete kapaklı akvaryumlar yaptırmıştık ya buhar camlı. Aynı ustama yaptırdım, Emin Usta'ya. Çok ucuz bir fiyata yaptı gerçekten. 145, 50, 30 yüksekliği olan clear akvaryumu 5000 liraya yaptırdım. Şu an piyasada yapılabilecek en ucuz akvaryum oydu. Çünkü malzeme ve içlik fiyatlarını hepiniz biliyorsunuz. Hani her gün zam geliyor her şey. O yüzden yani alabildiğim en uygun akvaryum oydu. Bir akvaryumun maliyeti şu an 5000 lira. Beni çok şaşırttı bu arada. Kutu profilden bir sehpa yaptıracaksınız. Çok basit bir iş ki atölyem olsa ben de yaparım yani kaynaklı kesme biçme falan filan ama yerimiz olmadığı için mecbur birine yaptırmak zorundayız. Onun da şu an en yüksek aldığım ücret 5900 liraydı. Ben tanıdığım ustaya dediğim gibi Kadir abiyle görüştüm. 4500 lira bir fiyat verdi. Alabildiğim en düşük ücret de 4500 liraydı. İşte getirmesi, götürmesi, nakliyesi, boku püstürü derken 10.000 gibi düşünebiliriz. Sadece bir akvaryum artı sehpa 10.000 lira. Kalanları da siz düşünün yani. Çünkü setteki bütün akvaryumlar clear olacak. Sağ olsun Türker abi ilk akvaryumun, o büyük akvaryumun dış filtresini hediye etti bana doğum günümde. Diğerleri içinde işte armatür vesaire bir şeyler ayarlayacağız yani. Yapacağımız sistemin maliyetinin sermayesinin yarısını elimdeki canlılardan bir şekilde çevirdim. Destekleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ben elimden geldiğince bol kepçe, bol sayıda sağlıklı, kaliteli canlılar gönderdim. Umarım onlar da keyifli bir şekilde hobilerini icra ederler. Buradaki sistem artık değişecek ya. Hani ben de geçmiş videolara bakınca ulan hani nereden nereye diyorsun ya abi. Çok hoşuma gidiyor ya. Vallahi hani bunu çok söylüyorum. Belki sıkılırsınız ama ulan eski videolara bakıyorum. Ulan ne yapmışız ya falan diyorum böyle. Neydin ne oldun be oğlum falan oluyorum bazen. Duygulanıyorum böyle duygulanıyorumdan kastım olumsuz yönde değil yani. Gurur duyuyorum kendimle diyebilirim. Yaptığım hataları görüp düzelttiğimi ve her geçen gün biraz daha kendimi hem hobide hem sosyal medya tarafında birazcık geliştirince biraz gurur duyuyorum açıkçası kendimle. Şimdiye kadar da çok şükür böyle negatif geri bildirim almadım diyebilirim. Çok belki 1-2 tanedir geçmiş yıllarda. Çok şükür iyi gidiyoruz. Yeni seti kuruyoruz serisine başlamadan önce son durumları bir görün dedim. Zaten bir anket yapmıştım. Abi ne verirsen gönder izleriz demiştiniz siz de. Ben de açıkçası hiç planım yoktu. Zaten akvaryumları da gördünüz bok götürüyor yani. Sadece öndeki camları sildim net görelim içini diye. Beni biliyorsunuz abi. Doğal ve samimi insanım yani. O yüzden çok da böyle prodüksiyon yapmaya gerek yok bir evdeki vlog çekeceğiz diye. Şimdilik durumlar
gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi son düzlüğe girmeden, buraya yeni sistemi kurmadan şöyle bir yere oturayım, son bir video çekelim dedim. İlerleyen yıllarda belki şöyle arkaya baktığımızda ulan adam nereden nereye geldi, ya da ben şey derim ulan şurada 2 tane kıçı kırık akvaryum kurmuştuk, şimdi ne oldu falan deriz belki. Güzel bir hatıra olarak da bu videoyu kanalımıza eklemek istedim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu kardeşinizi desteklemek için şuradaki abone ol butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.